Merhaba arkadaşlar. Dilin kökenini araştırdığımız bu videolar dizisinde daha önce birkaç kez hayvan iletişim sistemleri ile insan dili arasındaki evrimsel devamlılıktan söz etmiştim. Anımsayacağınız gibi bunu da esas olarak evrim teorisinin tek bir canlıdan diğer bütün canlıların evrimsel süreçte türleşerek geliştiklerine ilişkin ilkenin bulunduğundan söz etmiştim. Birkaç video önce insan dilini kısmi de olsa konuşabilen, yani anlayabilen ve anladıklarını eylemleriyle gösterebilen hayvanlardan örnekler vermiştim. Kanzi ve Alex örnekleriyle. Bu söylediklerimi daha da somut bir hale getirmeye çalışmıştım. Fakat anımsayacağınız gibi daha önce de zaman zaman değindiğimiz insan merkezci yaklaşımlarla insan dilini benzersiz, diğer canlılar arasında eşi benzeri bulunmayan bir olgu olarak gösteren anlayışlar ne yazık ki bu tutumlarına devam ediyorlar. Fakat bizim için burada önemli olan uzak evrimsel süreç ve yakın evrimsel süreçteki gelişmelerle insan dilinin kazanmış olduğu kendine özgü biçimlenmelerin aslında gökten zembille düşmediğini, bunların belli evrimsel süreçler boyunca yapı ve düzeneklerinin adım adım geliştiğini ve son nihai biçimine Homo sapiens sapiens'in kültürel evriminin son evresinde, yani yaklaşık 50-100 bin yıllık bir süreçte kavuştuğundan söz etmiştim. Aslında daha önceki bir takım videolarda da vurguladığım gibi insan dilinin bu kısa dönemde, yani uzun 4 milyar yıllık evrim süreci göz önüne tutulursa insan dilinin evrimleşmesi son derece hızlı biçimde ve insanın evriminin son döneminde gerçekleşen bir olay. Şimdi doğal olarak bu olayın ayrıntılarının kavranabilmesi için insanın, yani Homo sapiens sapiens dediğimiz bugünkü modern insanın evrimsel gelişme basamaklarına ve onun geçirdiği dönüşümlere bakmamız gerekiyor. Fakat buraya gitmeden önce dilin bugünkü anladığımız anlamıyla, yani sesli insan konuşmasına dayalı dilin geçmişteki hayvan iletişim sistemlerindeki biçimleri ve geldiği noktanın açıklamasını biraz daha netleştirmem gerekiyor. Dolayısıyla bu videoda kısaca dilsel konuşmanın, yani insan konuşmasının temelinde yatan sese ve simgelere dayalı insan konuşmasının nasıl evrimleştiğine ilişkin belli noktalara ışık tutmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi ilk canlılığın ortaya çıkmasından yaklaşık 500-600 milyon yıl önceki Kambriyen canlılık türlerinin patlaması dönemine kadar geçen çok uzun bir süreçte yeryüzündeki canlı türleri o kadar olağanüstü bir çeşitlilik göstermediler. Ağırlıklı olarak tek hücreli canlılar, çekirdekli prokaryot dediğimiz canlıların ortaya çıkmasının tarihi yaklaşık 901 milyon 1 milyar yıl önceye dayanıyor. Ama ondan öncesinde 3 milyarlık uzun bir canlılık tarihi esas olarak bugün bizim basitçe hücre deyip geçtiğimiz ama aslında son derece karmaşık, nasıl işlediğini hala bir bütün olarak açıklayamadığımız, nasıl oluştuğunu da keza açıklayamadığımız değişik biyolojik ve bilimsel bilmecelerin, soruların yer aldığı bir karmaşık bütün. Dolayısıyla bu 3 milyar yıllık süreçte gerçekleşen bir takım özelliklerin ayrıntılarını ne yazık ki bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de zaten bu konularda her şeyi açıklayabilecek bir noktaya geldiğimizi söyleyemiyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi ilk basit canlıların, ki onların devamı olan bu canlılar bugün de dünyanın değişik köşelerinde varlıklarını sürdürüyorlar. Bugün de prokaryot dediğimiz, yani çekirdekleri, hücre çekirdeği olmayan basit canlılar, arkeler,
diğer bir takım canlıların varlıklarını sürdürdüklerini, dünyanın değişik köşelerinde bulunduklarını biliyoruz. Bu en basit canlıların bile belli bir iletişim stratejileri mutlaka oluyor. Çünkü olmadığı zaman tamamen doğanın kimyasal fiziksel süreçlerine bırakılmış bir biçimde kendilerini hiçbir şekilde korumaları mümkün olmaz. Oysa ki biliyoruz ki bu en basit ilkel canlılar bile belli uyaranları kendilerine rehber alarak değişik hareketler yapıyorlar. Yani diyelim bulundukları ortam kendileri için asidik ya da onlar için zehirli olabilecek bir ortamsa o ortamdan uzaklaşmaya, kaçmaya çalışıyorlar. Ya da kendileri açısından besinin bol bulunduğu ya da olabileceği tarafa doğru ise yönlenme durumları var. Peki bu tek hücreli basit canlılar bu hareketleri nasıl yapıyorlar? Tamamen fiziksel etki tepki süreçlerine bağlı olarak yapıyorlar. Yani bu fiziksel etki tepki süreçlerinin kendilerini ortaya koyması değişik biçimlerde oluyor. Bu örneğin ışığa yönelme olabiliyor, ışıktan kaçma olabiliyor, belli kokulara yönelme, belli kokulardan uzaklaşma. Yani kısacası fiziksel ya da kimyasal bir dış uyaran, somut bir etki onlarda belli bir tepkilere yol açıyor ve o vücutlarında gelişmiş olan homeostatik dengeler çerçevesinde kendileri için olumlu olacağını, olumlu koşullara doğru yönelirken olumlu olmayan, zararlı olabilecek koşullardan da kaçmaya çalışıyorlar. Kuşkusuz beyinlerin ortaya çıkma sürecine kadar bu yönde canlılığın yapabileceği fazla bugünkü bildiğimiz anlamda bir hareketler olmadığı için bunlar sadece sınırlı düzeylerde olumlu ve de olumsuz yönde hareketlere neden olabiliyor. Biliyorsunuz daha sonra canlılığın evrimleşmesi, çok hücreli canlıların ortaya çıkması ve giderek vücut yapılarının karmaşıklaşmasıyla birlikte canlıların bedenen hareket ihtiyaçları ortaya çıkmasıyla birlikte beyinlerin ortaya çıktığından birkaç kere söz etmiştim. Şimdi beynin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında canlılık tarihi açısından devrimsel bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlı olarak canlıların otomatikman yaşam döngülerinin sürdürülmesi konusunda canlılık kendi homeostatik dengeleri içerisinde belli bağımsız, tırnak içinde bağımsız özellikler kazanmaya başladı. Biz bunu sağlayan özellikler bütününe fiziksel, kimyasal, çağrışımsal sinyaller diyoruz. Yani bu sinyallere bağlı olarak canlılar kendileri için uygun ortamlara yönelme, uygun olmayan ortamlardan kaçma tepkileri göstermeye başladılar. Dolayısıyla burada iletişimin, yani canlının çevresiyle kurduğu iletişim ve haberleşme sürecinin belli bir sinyale bağlı olarak geliştiğinden söz edebiliyoruz. Şimdi bunun değişik evrim basamaklarındaki canlılar tarafından düzeyleri, biçimleri çok çeşitli biçimlerde olabiliyor. Biliyorsunuz videoların gelişme seyri içerisinde buna ilişkin sayısız örnek vermiştim. Örneğin diyelim işte karıncaların çevreleriyle iletişimlerini esas olarak kokular sayesinde, feromon dediğimiz kokular sayesinde sürdürdüğünden söz etmiştik. Başka bir takım nispeten basit denilebilen canlıların dış uyaranlara karşı tepki vermelerini sağlayan belirli sinyallerin ortaya çıktığından söz etmiştik. Örneğin anımsayacağınız gibi kene için bu bütürik asit kokusu ve memeli hayvanların vücutlarının ısısıydı. Bu iki sinyal onların hareketlerinin temel belirleyicisiydi. Ama diyelim bir karettalar için bu sinyaller denizdeki ay ışığında parıltı yani yakamozla
deniz kokusuydu. Yani bunu burada aslında canlı çevresiyle bütünleşik yapısını sürdürüyor. Yani canlı burada çevreden tamamen bağımsızlaşmış bir durumda değil. Fakat onun hareketlerine yön veren çevredeki fiziksel bir uyarının doğrudan etkisi olmuyordu. Dolayısıyla daha basit canlılarda gördüğümüz basit etki tepki hareketlerinden öte burada belirlenmiş o canlı türünün kendisine özgü evrimsel süreçte gelişmiş sinyallere verilen otomatik tepkiler gündeme geliyordu. Yine hatırlayacağınız gibi bu otomatik tepkilerin aslında beynin gelişmesindeki ara beyin aşamasında kendisini sabit hareket desenleri biçiminde ya da sabit hareket örüntüleri biçiminde ortaya koyduğunu söylemiştim. Ve bununla ilişkin de çarpıcı örnekler vermiştik. Neydi bu örneklerden bir tanesi örneğin hatırlayacağınız gibi diyelim bir anne tavuğun kulakları bal mumuyla tıkandığı zaman kendi yavrusuna bakım ve onunla ilgilenmesi gerekli olan yavrudan çıkan cik cik sesini alamayınca anne tavuk gözünün önünde yavrusu dolaşmasına rağmen onu sahiplenmiyor ve yavru yanına yuvaya girmeye çalıştığında onu gagalayarak öldürebiliyordu. Yani bu aslında çok çarpıcı bir örnek. Neden çarpıcı bir örnek? Bu örnek şunu gösteriyor. Demek ki tavuğun gerçeklik dünyası aslında çevresini algılamayla, çevresindeki bir takım olayları fark ederek onları belli türüne özgü davranışlar biçiminde algılaması ve değerlendirerek gerçekleşmiyor. Yani bir anne tavuk yumurtadan çıkan civcivi sesiyle, görüntüsüyle, kokusuyla, her şeyle bir yavrusu olarak görmüyor. Onun yavrusu sadece çevresinde yuvarlağımsı, sarı renkli ama en önemlisi cik cik sesi çıkaran bir uyaran. Buna rağmen yani yuvarlağımsı ve sarı bir şekil çevresinde varsa ama cik cik sesi gelmiyorsa onu yavrusu olarak kabul etmiyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bu bize aslında tavuğun çevresinden belli bir uzaklaştığını, çevresine karşı bir özne olarak kendini konumlandırmaya başladığını, normal koşullar altında yani kendi doğal ortamında kendisi yuvadan çıktıktan, yumurtladıktan sonra yavruları çıktıktan sonra yavruların çevresinde dolaşması ve cik cik sesiyle birlikte tavuk onlara gerekli bakımı, özeni gösteriyor. Fakat onları ilgilenmesi için gerekli sinyal, diyelim cik cik sesi bir biçimde, örneğin diyelim insanların, araştırmacıların devreye girmesiyle ortadan kalkınca bu sefer tavukta ip kopuyor ve kendi yavrusunu artık yabancı bir nesne, kendisininle ilgisi olmayan bir şey olarak algılamaya başlıyordu. Şimdi bu verdiğimiz örneğin değişik biçimlerini farklı türlerde görüyoruz. Burada gördüğümüz nokta şu, demek ki canlılar beyinler ortaya çıktıktan, belli bir gelişme aşamasına ulaştıktan sonra fiziksel, kimyasal çevrenin doğrudan uzantısı olmaktan çıkıyor. Canlının bir bütünlüğü, kendisinin doğaya karşı hareket edebilecek bir kapasitesi ortaya çıkıyor. Fakat bu kapasite fiziksel ve kimyasal sinyallerle bağlanıyor. Ve bu sinyallere bağlı olarak da canlının çevresine ve türdeşlerine karşı verdiği tepkiler, onlarla kurduğu ilişkiler buna göre belirleniyor. Biz buna sınırlı sinyallere bağlı fiziksel çağrışıma dayalı iletişim tarzı diyoruz. Şimdi günümüzde değişik hayvan türlerinin sürdürdükleri çevreleriyle kurdukları iletişim tarzında ağır basan yön bu. Yani sadece basitçe örneklerini verdiğim keneler, karettalar ya da tavuk örneğinin dışında diğer hayvanların
düzeyine çıktığımızda da onlarda da bu sabit hareket örüntülerinin etkili olduğunu, birçok davranışlarını esas olarak bunlarla yapabildiklerini görüyoruz. Fakat evrimsel süreçte canlıların çevreleriyle kurdukları ilişkinin düzeyi zaman içerisinde özellikle de memelilerin ve gelişmiş memelilerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu özelliğin sınırları artmaya başladı. Özellikle primatlarda ya da primatlara yakın bazı hayvanlarda bu özelliğin sınırları giderek gelişti. Tabii bu gelişme dediğimiz olay sadece davranışların etki tepki mekanizmasından ya da sabit davranış örüntüleri olmaktan çıkıp hayvanın çevresiyle kurdukluğu ilişkilerin dinamikleşmesine ve durum değerlendirerek bir takım farklı şeyler yapılmasına neden olmasıyla sınırlı değil. Ama bunun insanın ortaya çıkması ya da insan türündeki sesli konuşma özelliğinin ortaya çıkması bakımından anlamı büyük. O da onun ne kadar anlamlı olduğu ve bir yanıyla geçmişteki hayvan türleriyle insan iletişim tarzını arasında aşılmaz uçurum olmadığını tespit etmemiz gerekiyor. Bir yanıyla da bu sesli insan konuşmasının diğer hayvanların tam olarak ulaşamayacakları belli bir düzeye ulaşmasını sağlayan koşulların neler olduğunu araştırmamızı gerektiriyor. Şimdi bu noktada konuya baktığımızda şunu tespit etmemiz gerekiyor. Homo sapiens sapiens yani günümüz modern insanın ortaya çıkmasıyla birlikte iletişim tarzı açısından canlılık yeni bir düzeye ulaşmış oluyor. O düzeyde artık çevredeki fiziksel, kimyasal uyaranlara, bunlara bağlı somut fiziksel, kimyasal çağrışımlara dayalı olmadan yalnızca simgesel özellikler, simgesel çağrışımlar aracılığıyla da insanların birbirleriyle iletişim kurabildiklerini görüyoruz. Peki bunun anlamı ne oluyor? Bunun anlamı kabaca canlılık tarihinde çevreden kendini soyutlayabilen, bağımsız öznenin ortaya çıkmış olması olarak ifade edebiliriz. Yani burada şu noktaya gelmiş oluyoruz. En ilkel canlılık tarihi içerisinde çevreyle kurulan ilişkiler basit fiziksel, kimyasal uyaranlara karşı etki tepki mekanizmalarıyla gelişiyordu. Bu birinci adımdı. Uzun evrimsel süreçte bu birinci adım Kambriyen patlamasından sonra değişik canlı türlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yani kuşlarla, sürüngenlerle ve giderek memelilerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu basit etki tepki mekanizmasından canlılar bir üst aşamaya geçtiler. Bir üst aşamada canlılar içinde bulundukları çevreden kendilerine gelen fiziksel uyaranların bazılarını sinyal olarak kabul ederek bu sinyallere bağlı olarak karmaşık otomatik davranış tepkileri yani sabit hareket örüntüleri oluşturmaya başladılar. Bu da canlılık tarihinde iletişim açısından baktığımızda ikinci büyük aşamaydı. Üçüncü aşamayı ise insanın yani Homo sapiens sapiens türünün evrimleşmesiyle birlikte ortaya çıkan ve çevreyle kurulan ilişkilerin artık birebir kimyasal fiziksel uyaranlara ve bunların sinyallerine değil de simgesel çağrışımlar dediğimiz herhangi uyaranlara kendini bırakmasıdır. Peki simgesel çağrışımlar derken ne kastediyoruz? Şimdi burada insan dilinin esnekliğini ve sonsuz ifade etme biçimleri kazandıran özelliklerine gelmiş oluyoruz. Nedir bunlar? İsterseniz şöyle bir düşünce deneyi yapabiliriz. Örneğin bildiğiniz gibi çevremizdeki hayvanlar yani orta gelişim basamağındaki sabit hareket
örüntüleriyle davranışlarını yönlendiren hayvanların çoğu çevreleriyle kurdukları ilişkileri ağırlıklı olarak belli uyaranlara bağlı olarak yapıyorlar. Yani bunlar ne olabilir? Bunlar bir ses olabilir. Hatta bu sesler bazı primat türlerinde, bazı maymun türlerinde çok çeşitlenerek karmaşık biçimlere gelebilir. Hatırlayacağınız gibi daha önceki videolarımda örneğin vervet maymunlarından bahsetmiştim. Vervet maymunlarının onlarca farklı çığlıkları vardı. Bu çığlıklar yalnızca belli düşmanlarını sınıflandırarak onların geldiğini birbirlerine haber vermiyordu. Yani örneğin diyelim bir kartal geldiğinde farklı bir çığlık sesi, bir yılan geldiğinde farklı bir çığlık sesi, leopar geldiğinde farklı bir çığlık sesi yapıyorlardı. Ya da gelenin dost mu düşman mı olduğunu belirtecek değişik durumlara ilişkin farklı çığlıklar da atabiliyorlardı. Şimdi vervet maymunlarındaki bu özellik kuşkusuz akla simgesel çağrışımın bir örnekleri olduklarını getiriyor ki doğrudur. Gerçekten maymunlarda, bazı maymun türlerinde bu simgesel çağrışımlar son derece gelişmiş biçimde kendini ortaya koyuyor. Fakat maymunlardaki bu simgesel çağrışımlar, yani sese dayalı olarak simgesel çağrışımlar başka hareketlerle de kendini ortaya koyabiliyordu. Örneğin yüz hareketleri, değişik davranışlarla da bunları ifade edebiliyorlar. Ama bir başka canlılarda birbirleriyle haberleşme, iletişim kimilerinde yalnızca sesli olduğu gibi kimilerinde kokuyla, kimilerinde dokunmayla ya da başka özelliklerle de olabiliyor. Yani iletişim dediğimiz olayı yalnızca tek bir boyuta, örneğin diyelim arıların birbirleriyle iletişimde kullandıkları dans etme ve dansla birbirlerine ulaşmak istedikleri besin kaynağını, yani çiçeklerin yerine dans ederek bildirdiklerini biliyoruz. Bu çalışmaları yapan bilim insanları daha sonra Nobel ödülü kazanarak onurlandırıldılar. Ama bunlar sonuçta sabit hareket örüntüleri dediğimiz o belli sınırlı sinyallere bağlı otomatik hareketlerden başka bir şey değildi. Ama insana geldiğimizde insan sesli konuşmasının farklı özelliklerine baktığımızda bu durumun kendini daha bir üst boyuta taşıdığını görüyoruz. İnsan dilinin evrimini kavramamız açısından göz önünde bulundurmamız gereken evrimsel süreçte canlıların içinden geçtikleri aşamaları kısaca anlatmaya çalıştım. Böylece esas olarak insan dilinin ortaya çıkmasının canlılık tarihi açısından devrimsel bir adım olduğunu ve dolayısıyla ilk defa insan türüyle birlikte öznenin ortaya çıktığından söz etmek yanlış olmaz. Yani öznenin ortaya çıkması ne demek? Öznenin ortaya çıkması demek, yani bir canlılığın içinden çıktığı fiziksel, kimyasal dünyada oluşan belli davranış kalıpları ile birlikte süren canlılığın artık bu çevre uyaranların etkisinde birebir bağlı olmaktan kurtularak nesnelikten özneliğe geçmiş olması demek. Şimdi dolayısıyla bu aslında son derece önemli ve insan dilini kavramamız açısından da ileriki videolarda tekrar döneceğimiz ve işleyeceğimiz bir konu. Şimdi aslında bu konu bir canlı türünün özne olarak ortaya çıkmasının geçmişine, tarihine baktığımızda aslında bunun da geçmişten bu yana gelen belli yapı ve düzeneklerin birbirinin içinden gelişmelerinin ortaya koyduğu bir zincirin son halkası olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani çünkü özne olarak insanın ortaya çıkmasından önce hayvanlar dünyasında gördüğümüz temel özelliklerden birisi değişik bilim insanları tarafından özne merkezcilik olarak değindiğimiz bir konu. Yani şimdi özne merkezcilik dediğimizi
çevremize dikkatli gözlemlediğimiz zaman bunun somut örneklerini görebiliyoruz. Hemen aklıma gelen bir örnek olarak örneğin yağmurlu ve fırtınalı bir havayı düşünün. Yani mutlaka böylesi bir havalarda tanık olmuş olabilirsiniz. Diyelim birdenbire gök gürlediğini, şimşek çaktığını, ortalığın ana baba gününe dönüştüğünü düşünün. Böyle bir durum olduğunda bazı köpekler örneğin ciyak ciyak bağırarak kaçmaya başlarlar. Hayvanların çoğunda da bu tepki vardır. Benzer bir durum zaten deprem sırasında da olur ki bu da son derece anlaşılır bir şeydir aslında. Ama burada hayvanların bu türden köpeğin sergilediği bu türden tepkinin aslında anlamı oldukça ilginç. O anlamda şu, yani köpek kendisini doğanın içerisinde çevrede oluşan bütün olayları aslında kendisiyle ilintilendirdiğini gösterir. Yani gök gürlemesinin, şimşeğin çakmasının kendisine yönelik bir saldırı ya da bir korku, bir tehdit olarak algılaması aslında onun özne merkezci bir aşamada bulunduğunun bir somut örneği. Şimdi aslında bu özne merkezcilik biraz dikkatli gözlemlediğimiz zaman bizim kendi türümüzde de özellikle de bebeklerin ve çocukların bazı hareketlerinde bunu görebiliriz. Özellikle bebeklerin çevreleriyle kurdukları ilişkide ya da küçük çocukların çevreleriyle kurdukları ilişkide animizm ya da canlıcılık dediğimiz bir aşama vardır. Bu aşamada çocuk ya da bebek çevresindeki her şeyi kendisiyle ilintili olarak görür. Yani bütün canlı cansız bütün varlıkların kendisiyle mutlak bir ilişki içinde olduğunu ve kendisine yönelik tasarrufların olduğunu düşünür. Örneğin diyelim anne babalar işin aslına pek girmeden, düşünmeden de çocukların bu yaklaşımlarını kullanabilirler. Nasıl kullanabilirler? Örneğin diyelim bir çocuğa bir yere gideceksiniz, ayakkabısını giydirmek istiyorsunuz 2-3 yaşında bir çocuğa. Ayakkabısını giymiyor ya da giymek istemiyor, huysuzlanıyor. O zaman büyüklerden birisi ama bak ayakkabın çok üzülür, sen bu ayakkabıyı giymezsen o şimdi ağlayacak falan deyip biraz böyle duygu sömürüsü yaptığınızda çocuk ikna olup ayakkabıyı giyebilir. Yani gerçekten ayakkabıyı giymediğinde ayakkabının üzüleceğini aklı yatabilir. Ya da diyelim dışarıdasınız, yolda ay ışığının olduğu bir gecede gidiyorsunuz. Ağaçların arasında dolunayın olduğunu varsayalım. Ay da sürekli olarak siz yürüdükçe ağaçların arasından kendisini gösterir. Küçük bir çocuğa işte ay dede bak ay dede de bizimle geldi, birlikte dolaşıyor falan dediğinizde çocuk pekala buna inanabilir. Ya da bebekleri düşünün. Evde diyelim anneyle babanın ya da işte birilerinin birbirlerine bağırdıklarını ya da tartıştıklarını düşünün. O sert konuşmaları ve sesleri duyduğunda bebek birdenbire ağlamaya başlayabilir. Çünkü o bağırış çağrışın karşıdaki insanların birbirlerine yönelttikleri birini anlamayıp kendisini bir tehdit altında hissederek algılayabilir ve dolayısıyla ağlar. Yani kısaca bu örneklerle şunu anlatmak istiyorum. İnsan türünün gelişmesinden önceki canlıların özne merkezcilik dediğimiz bir zihinsel durumda ve bir gelişme aşamasında bulunmuş olmaları aslında bizim öznenin ortaya çıkmasıyla ilgili süreç açısından da dikkate değer bazı sonuçlar yaratmış oluyor. İnsan türünün ortaya çıkmasıyla birlikte canlılık tarihinde devrimsel bir adım olarak öznenin ortaya çıkmasının çok önemli sonuçlarının olduğundan söz etmiştim. Örneğin bunu günlük yaşantımızda biz sürekli algılayabiliriz. Nasıl algılayabiliriz? Diyelim sokağa çıktınız. Sokakta sağdan soldan gelen giden yüzlerce, binlerce insan var. Bu insanların çoğunun sizinle ilgisinin olmadığını bildiğiniz için onlar size doğru
hızlı adımlarla yürüseler, koşsalar, bir takım bir şeyler de yapsalar, bir takım ayrıntılara dikkat ederek bu insanların sizinle ilgili bir hareketlilik içinde olup olmadığını algılayabilirsiniz. Ve dolayısıyla da hiç istifinizi bozmadan çok kalabalık bir caddede sağdan soldan gelen giden yüzlerce binlerce insana rağmen kendi yolunuzda gidebilirsiniz. Kendi düşüncelerinize dalmışsınız. O dışarıdaki o karmaşaya, o kakofoniye, o uyaran bolluğuna karşı kendi dünyanızda devam edebilirsiniz. Yani bir özne olarak kendinizi çevrenizdeki uyaran bolluğundan soyutlayabilirsiniz. Bu önemli bir yetenek. Oysa ki ormanda aldığınız, yakaladığınız bir hayvanı düşünün. Bir leoparı düşünün, bir kurdu düşünün ya da ne bileyim yabani bir baykuşu ya da işte bir şahini, bir kuşu düşünün. Böyle bir ortama bıraktığınızda bu tür bir canlı çevresindeki bu kadar farklı uyarına, bu kadar farklı canlının hareketlerine, şunlara bunlara hiçbir şey verilemeyecek ve korkunç bir panik duygusuna kapılarak kendini oradan oraya atacak ve bir an önce bu ortamdan kurtulmaya çalışacaktır. Şimdi bu ilk bakışta gayet olağan, normal bir şeymiş gibi gözüküyor. Fakat insan dilinin gelişmesini ve insan dilinin ortaya çıktığı noktaları kavramamız açısından bu tür özellikler son derece önemli. Çünkü insan dilini diğer hayvan iletişim sistemlerinden ayıran en önemli özelliklerin bütünü bu tür tepkilerin etrafında gelişen bir takım düzeneklere bağlı. Buraya kadar söylediklerimi kısaca özetlemek istiyorum. Canlıların çevreleriyle kurdukları iletişim ilişkilerinin tarihine baktığımızda canlılığın evrim süreci içerisinde belli aşamalardan geçildiğini görüyoruz. Birinci aşamada fiziksel, kimyasal uyaranlara verilen otomatik tepkilerle canlının birebir içinde bulunduğu çevrenin uzantısı olduğu bir aşama. Özellikle ilk canlılığın ortaya çıkmasından tek hücreli canlıların çeşitlenmesine, çok hücreliliğin ortaya çıkmasına, hatta uzun vadede Kambriyen patlaması dediğimiz 600 milyon yıl önceki sürece kadar canlılığın ağırlıkla sürdüre geldiği ilişkiler bütünü böyleydi. Yani bu dönemde evet bir hücre zarı, bir vücut bütünlüğü oluşarak çevredeki inorganik dünyadan canlılar kendilerini soyutlamışlardı. Kendi homeostatik dengelerini oluşturarak bu bağımsız yapılarıyla, vücut bütünlükleriyle kimyasal, fiziksel çevrenin otomatik işleyişinin dışında bir kapalı bir bütün olarak canlı bedenleri oluşturabilmişlerdi. Fakat bu canlılık o aşamada çevresinden kopmuş değildi. Yani çevresinin basit bir uzantısı durumundaydı. Bu basit uzantı o canlılığa sadece şu yeteneği vermişti. Kendisi için olumlu ortamlara yönelme, kendisi için olumsuz ortamlardan uzaklaşma ve oradan kaçmaya çalışma olanakları. Bazı tek hücreli ve çok hücreli canlıların bir takım küçük organelleri ortaya çıktığı için bunu yapabiliyorlardı. Bazıları ise başka kendi beden bütünlüklerini uzantılar geliştirerek bunlar vasıtasıyla o ortamdan uzaklaşıp ya da ortamlara yönelebiliyorlardı. Buna birinci aşama diyoruz. İkinci aşama çok hücreliliğin ortaya çıkmasından sonra Kambriyen patlamasıyla birlikte değişik canlıların ortaya çıkması, sürüngenlerden başlayarak sürüngenler, kuşlar, dinozorlar, memeliler ve çok değişik canlı türlerin ortaya çıkmasıyla birlikte canlıların çevreyle kurdukları ilişki biraz daha karmaşıklaşmaya başladı. Evet,
canlılar bu dönemde de nesne konumundan özne konumuna geçemediler. Hala çevrelerine bağlı, çevrenin yönlendirmesiyle ona karşı verilen tepkilerle kendilerini ifade edebiliyorlardı. Fakat bu tepkiler bir önceki aşamadaki gibi otomatik, direkt çevrenin uzantısı olacak bir durumda değildi. Burada fiziksel, kimyasal uyaranlara bağlı, bunların çağrıştırdığı bir takım sinyallerin öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Her canlı türü içinde bulunduğu ekolojik nişte yaşaması için gerekli koşulları kendisine bildiren, ortamı bildiren durumlarla ilgili belli sinyallere geliştirmişti. Daha doğrusu belli sinyallere tepki verme özellikleri geliştirmişti. Bu tepki verme özelliklerine göre belli sinyallere bağlı olarak çevrelerine otomatik tepkiler koymaya başladılar. Buna kabaca sabit hareket örüntüleri ya da bazı çevirilerde söylendiği gibi sabit hareket desenleri diyoruz. Şimdi bu aşama değişik canlı türlerinde memelilere gelene kadar giderek kendi sınırlarını genişletmeye başladı. Yani örneğin bir canlı çevresinden aldığı belli bir uyaranla, bu ister ses, ışık, koku, dokunma, herhangi bir uyaran olabilir. Çünkü değişik canlı türlerini bu uyaranlara bağlı olarak kendilerini koruyabiliyor, belli besin kaynaklarına yönelebiliyor ya da işte çiftleşme ritüellerini gerçekleştirmek için bunlardan hareket edebiliyorlar. Ama burada da sonuçta bu sinyallerin, yani fiziksel, kimyasal çağrışımlara dayalı sinyallerin dışında bir özellik geliştirilemiyor. Ve bu geliştirilen tepkiler ve davranışlar esas olarak o sinyalin tetiklediği davranışlar bütünü halinde olabiliyor. Tabii bunların daha karmaşık ve daha temel olanlarına içgüdüler dediğimizi biliyorsunuz. Yani canlıların çevreleriyle kurmalarında çok önemli aşamalardan birisi de içgüdüler. Hala bugün bile birçok canlı türü, örneğin işte kuşların mevsim döngülerine bağlı olarak göçe çıkmaları. Örneğin bu tipik bir içgüdü örneğidir. Ya da örümceklerin ağ örmesi. Örümceklerin ağ örmesi, kimse örümceklere ağ örmeyi öğretmiyor ama bunu yapıyorlar. Çünkü içgüdüleri bu yönde gelişmiş durumda. Kısaca toparlarsak, ikinci aşamada canlılar nesne olmaktan özne olmaya doğru adım atıyorlar. Fakat bir bütün olarak çevrenin kuşatıcı baskısından kurtulup çevreye karşı kendileri bir özne olarak davranışlar gösteremiyorlar. Hala çevrenin uyaranlarına bağlı bir biçimde tepkiler ortaya koydukları için bu aşamaya da biz henüz öznenin ortaya çıktığını söyleyemiyoruz. Öznenin ortaya çıkması dediğimiz Homo sapiens sapiens'in ve esas olarak insanın ortaya çıkması. Yani günümüz modern insanın. Biliyorsunuz modern insana bilim literatüründe Homo sapiens sapiens deniyor. Bunun da aslında Homo sapiens bir cins olarak insan, hominin dediğimiz eski insanın ata türlerinin içerisinde belli bir cinse Homo sapiens diyoruz. Homo sapiens'in de kendi içerisinde farklı dalları var. Bunları ilerleyen videolarda ayrıntılı olarak göreceğiz. Fakat burada anlatmak istediğim şu, insanın, yani günümüz modern insanın ona eşsiz bir takım özellikleri sağlayan temel yetisi sese dayalı konuşma özelliğini geliştirerek insanın özneleşmesi süreciyle birebir örtüşüyor. Yani bunu bu videolar dizisinin başında da belirtmiştim. Şimdiye kadar
son derece sayısı işte 20'yi aşan ata türlerimizin birçoğu değil, hepsi sonuçta soyları tükendi. İnsanın soyunun tükenmemesinin temel nedeni insanın kültürel evrim tarihi içerisinde geliştirmiş olduğu belli adaptasyonların sonucu olarak bugünkü sesli konuşma özelliğini geliştirmesi. Bu sesli konuşma özelliğinin gelişmesiyle birlikte insan düşüncesi farklı bir boyuta, farklı bir içeriğe ulaştı ve bununla birlikte insanın hayvanlar dünyasıyla arasındaki uçurum derinleşmeye başladı. Kısacası bugünkü insan sesli konuşması geçmiş hayvan dillerinden bağımsız bir biçimde gelişmedi. Fakat insan türünün kendi özgün yaşantısı ve gelişme süreci içerisinde farklı bir içerik ve biçime konuştu. Dolayısıyla bundan sonraki videolarda esas olarak Homo sapiens sapiens dediğimiz modern insanın geliştirmiş olduğu bu sesli konuşma özelliğinin nasıl geliştiğini, neden insanda gelişirken diğer hayvanlarda, hatta diğer ata türlerde, diğer hominin türler dediğimiz insanın tarihsel atalarından diğerlerinde neden gelişmediğini ortaya koymaya çalışacağız. Bunu yaptığımız oranda da insan dilinin kökeni konusuna belli bir açıklığa kavuşturacağımızı umuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.